İnsan zihni kendisini merkeze koymayı sever. Kendimizi evrimin zirvesi gibi görürüz. En bilinçli, en akıllı, en karmaşık varlık olduğumuzu düşünürüz. Oysa biyokütleye bakıldığında bu gezegende baskın olan biz değiliz. Bitkiler çok daha baskın. Üstelik tarihe bakıldığında da geç kalmış bir türüz. Dünya tarihini bir saate sıkıştırsaydık, insan o saatin son 8 saniyesinde ortaya çıkardı. Yani doğa sahneye bizden çok önce çıktı. Çok daha uzun süre denemeler yaptı. Ve zeka dediğimiz şeyi yalnızca insan beynine bırakmadı. Şimdi rahatsız edici soruya gelelim. Ya bilinç yalnızca insanlara ya da gelişmiş beyinlere ait bir özellik değilse? Daha da ileri gidelim. Ya bilinç yaşamın kendisine daha derinden bağlıysa? İlk anda bu düşünce fazla iddialı gelir. Çünkü bilinç denince akla hemen insan deneyimi gelir. İç ses gelir, kendini bilme gelir. Geçmişi hatırlama, gelecek koruma, ben duygusu gelir. Ama bilimde asıl önemli olan şey alıştığımız resmi korumak değil, doğanın gerçekte ne yaptığına bakmaktır. İşte son yıllarda tartışmayı büyüten şey de bu. Beyni olmayan canlılar ilk bakışta bilişe benzeyen davranışlar sergiliyor. Örneğin tek hücreli canlılar. Uzun süre bunlara yalnızca kimyasal makineler gibi bakıldı. Basit uyaran alır, basit tepki verir, konu kapanır diye düşünüldü. Ama araştırmalar bu tablonun eksik olduğunu gösteriyor. Bazı tek hücreli organizmalar çevreyi tarıyor, yön seçiyor, geçmiş deneyimlerden etkileniyor. Hatta toplu davranış geliştiriyor. Bu yüzden 1990'larda ortaya atılan bir yaklaşım tartışmayı çok daha radikal bir yere taşıdı. Bu yaklaşımın adı hücresel bilinç temeli. Ana iddia şu: yaşam ve hissetme sandığımız kadar ayrı şeyler olmayabilir. Bu görüşe göre tüm canlı organizmalar en azından ilkel düzeyde bir farkındalık taşır. Fakat burada durmak gerekiyor. Çünkü bu bir bilimsel uzlaşı değil. Bu bir hipotez. Ama sıradan bir hipotez de değil. Çünkü dayandığı gözlemler küçümsenecek türden değil. Mesela cıvık mantar. Adı mantar ama teknik olarak farklı bir organizma grubundan söz ediyoruz. En iyi bilinen örneklerinden biri Paisarium polycephalum. Bunun beyni yok, sinir sistemi yok ama deneylerde karmaşık yollar arasında en verimli rotayı bulabiliyor. Labirentten çıkabiliyor. Hatta bazı düzeneklerde sanki bir optimizasyon problemi çözüyormuş gibi davranıyor. Yani çevredeki seçenekleri değerlendiriyor. İşe yarayan yolları güçlendiriyor. İşe yaramayan yolları terk ediyor. Dışarıdan bakıldığında bunun adı çok açık: problem çözme yeteneği. Şimdi burada kritik nokta şu: ortada merkezi bir komuta sistemi yok. Buna rağmen sistem dağınık yapısı içinde bilgi işliyor. Bu da bize şunu söylüyor: zeka her zaman tek bir merkezde toplanmak zorunda değil. Bir ağa yayılmış olabilir. Beyin benzeri bir organ olmadan da ortaya çıkabilir. Bakteriler bu tabloyu daha da ilginç hale getiriyor. Bakteriler yalnızca yaşayan küçük mikroorganizmalar değil. Aralarında kimyasal etkileşim kuruyorlar, çevreye sinyal molekülleri bırakıyorlar. Bu moleküller biriktikçe her bakteri etrafta kaç bakteri olduğunu anlamış oluyor. Buna quorum sensing deniyor. Türkçe'de çoğunluğu algılama ya da topluluk eşiğini algılama gibi düşünebiliriz. Belirli bir yoğunluk aşıldığında topluca davranış değiştiriyorlar. Kimi türler bu aşamada ışık üretmeye başlıyor. Kimileri biyofilm oluşturuyor. Kimileri savunma ya da saldırı moduna geçiyor. Princeton Üniversitesi'nden moleküler biyolog Bonnie Bassler bunu bakterilerin adeta konuşması, sayması ve grup halinde iş yapması olarak tarif ediyor. Buradaki ifade mecazlı görünebilir ama aslında güçlü bir gerçeğe işaret etmektedir. Sistem bilgi topluyor, eşiği hesaplıyor ve kolektif davranış üretiyor. Bu artık basit bir refleks diliyle kolayca açıklanabilecek bir şey değil. Bitkilere geçtiğimizde tablo daha da sarsıcı olmaktadır. Çünkü bitkiler uzun yıllar boyunca neredeyse cansızlığa yakın bir pasiflik içinde anlatıldı. Hareket etmiyorlar, konuşmuyorlar, gözle görülür tepki vermiyorlar diye onlara zihin tartışmasının dışında bir yer biçildi. Oysa modern bitki biyolojisi bu resmi ciddi biçimde değiştirdi. Bitkiler ışığı algılıyor, yer çekimini algılıyor, titreşimi, kimyasal sinyalleri, dokunmayı, su durumunu ve çevredeki diğer canlıları algılıyor. Daha da önemlisi, bu sinyallere yalnızca anlık tepki vermiyorlar. Bazı durumlarda önceki deneyimlere göre davranış değiştiriyorlar. Stefano Mancuso ve Monica Gagliano'nun çalışmaları bu yüzden çok konuşuldu. Küstüm otu olarak bilinen mimosa bitkisi dokunulunca yapraklarını kapatır. Bu savunma davranışıdır. Ama aynı uyaran tekrar tekrar geldiğinde ve zararsız olduğu anlaşıldığında bitki bir süre sonra aynı tepkiyi vermemeye başlar. Daha çarpıcı olanı, bu tepki değişimi haftalar sonra da korunabilir. Yani burada yalnızca anlık kimyasal tepki değil,
bir tür biyolojik hafıza tartışması açılır. Mancuso'nun fasulye bitkisi deneyleri de dikkat çekicidir. Destek çubuğuna ulaşmaya çalışan bitki, çevredeki metal desteği bulup ona yönelir. Dahası iki bitki aynı desteğe ulaştığında birinin geri çekilip başka destek araması, yalnızca büyüme değil, çevresel durum ayrımı gibi görünür. Bu yüzden bazı araştırmacılar bitkilerin fiziksel çevrelerini sandığımızdan çok daha ayrıntılı biçimde izlediğini savunur. 2025'te Tomonori Kawano liderliğinde yürütülen çalışmalarda ise tartışma bir adım daha ileri götürüldü. Bu çalışmalarda bitkilerde insanlarda olduğu gibi hızlı karar veren ve daha yavaş, daha seçici karar veren iki işleyiş modu olabileceği tartışıldı. Yani kaba anlamda bir hızlı sistem ve yavaş sistem ayrımı. İnsanlarda hızlı sistem ani tepki verir, yavaş sistem daha fazla karşılaştırma yapar. Mimoza örneğinde ilk yaprak kapatma hızlı savunmadır. Sonraki aşamada uyaranın zararsız olduğunun ayrılması ise daha seçici bir işleyişe işaret eder. Bu görüşte tartışmalıdır ama önemli olan şudur. Artık bitkiler yalnızca pasif organizmalar olarak görülmüyor. Buradan sonra iş hücre davranışından hücrenin iç yapısına geçiyor. Bazı teoriler bilinç kaynağını organizmanın genel davranışında değil, hücrenin mikroskopik yapısında arıyor. Burada mikrotübüller öne çıkıyor. Mikrotübüller hücrenin iç iskeletinin parçalarıdır. Hücreye şekil verirler, içeride taşıma işlerinde rol oynarlar ve düzeni sağlarlar. Fakat bazı araştırmacılar bunların yalnızca yapısal elemanlar olmadığını, bilgi işleme açısından da önemli olabileceğini düşünüyor. Bu noktada Roger Penrose ve Stuart Hameroff'un geliştirdiği OR modeli devreye girmektedir. Bu modele göre bilinç mikrotübüllerdeki çok küçük ölçekli fiziksel süreçlerle bağlantılı olabilir. Daha açık anlatırsak bilincin kökü yalnızca nöronların birbirine sinyal göndermesinde değil, hücrenin içindeki daha temel fiziksel olaylarda aranıyor. Bu model de tartışmalıdır. Ana akım bilim içinde kesin kabul görmüş bir açıklama değildir. Ama etkileyicidir. Çünkü bilinci açıklamak için çıtayı beynin genel aktivitesinden alıp hücrenin iç mimarisine kadar indirir. Burada daha da sıra dışı bir görüş var. Anestezi uzmanı Marco Cavaglia gibi bazı araştırmacılar hücre zarı, zar çevresindeki özel su tabakası ve beden içindeki akışkan yapıların enerji alanlarıyla etkileşimini bilinç tartışmasına dahil ediyor. Bu yaklaşımda oldukça spekülatiftir. Güçlü deneysel destekten yoksundur. Ama yine de aynı şeyi gösterir. Bilinç tartışması artık yalnızca psikoloji ya da nörobilim meselesi değil. Biyoloji, fizik ve sistem teorisinin kesiştiği bir alan haline gelmiş durumda. Bir başka güçlü yaklaşım da şu soruya odaklanıyor. Bilinç belirli bir biyolojik yapıya mı bağlı, yoksa yeterince yoğun bağlantı ağına sahip herhangi bir sistemde ortaya çıkabilecek bir özellik mi? Bu soru bizi insan beyninden çıkarıp ormanlara kadar götürüyor. Sistem düşünürü Jamie Monod, insan düzeyinde öz farkındalık için çok yüksek sayıda bağlantı düğümü gerektiğini tartışmıştır. Eğer mesele gerçekten bağlantı yoğunluğuysa, o zaman ağaçlar ve mantarlar arasında kurulan devasa ağlar yeni sorular doğurur. Çünkü yoğun bir ormanda bitkilerle mantarlar arasında kurulan ilişki ağları son derece karmaşıktır. Bu durumda bilinç yalnızca tek tek organizmaların değil, bazı ekosistemlerin de tartışma alanına girmesine yol açar. İşte burada konu en çarpıcı hale ulaşıyor. Çünkü orman artık yalnızca ağaçların toplandığı bir yer değildir. Kimyasal sinyallerin dolaştığı, kaynakların paylaşıldığı, uyarıların aktarıldığı, tepkinin organize edildiği bir sistemdir. Bunun en çarpıcı örneklerinden biri Güney Afrika'dan gelir. 1990'larda bir av rezervinde kudu adı verilen antilopların açıklanamayan ölümleri gözlendi. Başta yaralanma yoktu, hastalık hissi yoktu. Sonra zoolog Wouter van Hoven farklı bir şey fark etti. Akasya ağaçları aşırı otlanma baskısı altında yapraklarındaki tanen miktarını artırıyordu. Tanenler yüksek seviyede zehirleyici hale gelebiliyordu. Dahası yalnızca saldırıya uğrayan ağaç değil, çevresindeki diğer ağaçlar da kimyasal sinyal alıp savunmaya geçiyordu. Yani ağaç tehdide tepki veriyor, çevreye uyarıyor, ağ düzeyinde savunma oluşturuyordu. Bunu yalnızca kimyasal tepki diye küçümsemek kolay. Ama sonra dönüp kendimize şu soruyu sormamız gerekir. İnsan davranışının ne kadarı kimyasal ve elektriksel süreçlerden oluşuyor? Bilimsel itirazlar burada çok önemlidir. Çünkü örneklerin hiçbiri tek başına bilinç kanıtı değildir. Bir sistemin bilgi işlemesiyle o sistemin öznel deneyim yaşaması aynı şey değildir. En kritik ayrım budur. Davranışın karmaşıklığını ölçebilirsiniz. Hafızayı, seçimi, tepki düzenini, sinyal akışını inceleyebilirsiniz. Ama bir bakterinin ya da bir bitkinin içinden bir şey hissedip hissetmediğini doğrudan gösteremezsiniz. Bu yüzden çok sayıda bilim insanı bu alanın aşırı yorumlara açık olduğunu söyler. Dışarıdan akıllı görünen şey ile içeriden deneyimlenen şey aynı kategori değildir.
Yine de resim değişmiştir. Artık şu cümleyi rahatça kurabiliyoruz. Beyin olmadan da karmaşık bilgi işleme mümkündür. Beyin olmadan çevreyi ayırt etme mümkündür. Ve beyin olmadan hafıza benzeri süreçler mümkündür. Aynı zamanda koordinasyon da mümkündür. İşte bu yüzden hücresel bilinç hipotezi bu kadar sarsıcıdır. Çünkü doğru olsun ya da olmasın insana şu gerçeği hatırlatır. Doğadaki zeka insan beyninin tek eline ait değildir. Ve bu tartışmanın sonu biyolojide kalmaz. Yapay zekaya kadar uzanır. Eğer bilgi işleme dağıtık biçimde ortaya çıkabiliyorsa, geleceğin akıllı sistemleri neden tek bir merkez gibi tasarlansın? Neden hep insan beynini taklit etmeye çalışalım? Bakteri kolonileri, mantar ağları, bitki ekosistem ilişkileri ve hücresel koordinasyon bize başka bir zeka modeli sunuyor. Çok sayıda basit birim birlikte daha büyük bir düzen meydana getirebiliyor ve bilinç buradan açığa çıkabiliyor olabilir. Sonunda dönüp en temel soruya geliyoruz. Bilinç gerçekten nedir? İç ses mi, kendini bilme mi, seçim yapma mı, dünyayı ayırt etme mi, yoksa hafıza mı? Yoksa bunların belirli bir yoğunlukta birleşmesi mi? İnsan bu soruya hala kesin cevap verebilmiş değil. Bu soruya hala kesin cevap verebilmiş değiliz. Ama artık şu eski cümleyi rahat rahat kuramıyoruz. Beyin yoksa zihin de yoktur. Çünkü doğa bu kadar basit çalışmıyor. Tek hücrelilerden ormanlara kadar uzanan geniş yaşam ağı bize tek bir şey söylüyor. Yaşam sandığımızdan çok daha fazla bilgi işliyor. Ve insanın gerçek ayrıcalığı doğadaki tek zeki tür olması değil. Bu ağın parçası olduğunu sonunda fark etmeye başlaması. Dinlediğiniz için teşekkürler, sağlıcakla kalın.